Gelin böbreğe bir anlığına farklı bir gözle bakalım. O sadece basit bir filtre değil. Aslında vücudumuzun en sofistike, en hayati sistemlerinden biri. Neredeyse kusursuz bir biyolojik makine. Peki bu kadar ince ayarlanmış, bu kadar hassas bir makine teklemeye başladığında ne olur? İşte bu, bugünkü konumuzun tam kalbi. Çünkü o makine bozulduğunda etkileri bir domino taşı gibi bütün vücuda yayılıyor. O zaman gelin bu sisteme yönelik en somut, en doğrudan tehditlerden biriyle başlayalım. Fiziksel tıkanıklıklar. Yani bildiğiniz tesisat sorunları. %14,8. Bu rakam size ne ifade ediyor? Bu, Türkiye'de rapor edilen böbrek taşı hastalığının yaygınlığı. Daha basit anlatmak gerekirse, etrafınızdaki neredeyse her 7 kişiden biri hayatının bir döneminde o inanılmaz acı verici tesisat sorunuyla yüzleşiyor veya yüzleşecek. Yani evet, bu durum sandığımızdan çok ama çok daha yaygın. İşte bu şema, meselenin ne kadar ciddileşebileceğini gözler önüne seriyor. Basit gibi görünen bir tıkanıklığın nasıl bir felaketler zincirini başlattığına bir bakın. Her şey o tıkanıklığın idrar yollarındaki hücrelere yaptığı mekanik baskıyla başlıyor. Bu baskı hemen bir iltihaplanma yani inflamasyon başlatıyor. Ardından hücre ölümü geliyor ve en sonunda tübülointerstisyal fibrozis adını verdiğimiz o geri dönülmez sürece giriyoruz. Bu süslü ismin anlamı aslında çok basit. Böbreğin çalışan dokusunun yerini yara dokusu alıyor. Fonksiyonel birimler yani nefronlar bir bir ölüyor ve sonuç böbrek iflası. Peki, tesisat borularındaki büyük tıkanıklıkları anladık. Şimdi gelin ölçeği değiştirelim ve mikroskop altına inelim. Böbreğin en narin, en hayati parçalarına yani o meşhur filtreleme ünitelerine yapılan saldırılara bakalım. Şu iki görüntü arasındaki farka bakar mısınız? Gerçekten inanılmaz. Solda A ile işaretlenmiş olan sağlıklı, tıkır tıkır çalışan bir glomerül, yani bir filtre ünitesi. Sağdaki E ise tam bir savaş alanı. Fibrin dediğimiz pıhtılar ve iltihap hücreleri o narin filtreyi adeta istila etmiş, tıkamış. İşte bu görüntü tıp dilinde trombositik mikroanjiyopatiler olarak adlandırılan çok ciddi durumların mikroskobik kanıtı. Peki o pıhtılar durup dururken neden oluşuyor? İşte bu diyagram bize işin moleküler sırrını veriyor. Düşünün ki kan damarlarımızda hızla akıyor. Bu akış, makaslama stresi dediğimiz bir tür sürtünme kuvveti yaratıyor. İşte bu kuvvet, normalde kapalı katlanmış halde duran von Willebrand faktörü isimli bir proteini sanki bir fermuarı açar gibi açıyor. Açılan bu protein, trombositler için adeta bir yapışkan tuzağa dönüşüyor. Trombositler buraya yapışıyor ve pıhtılaşma reaksiyonu başlıyor. Yani inanılmaz ama kan akışının kendi fiziği böbreğe zarar veren o pıhtıları tetikleyebiliyor. Peki, böbrek denen bu biyolojik makine artık görevini yapamaz hale geldiğinde ne oluyor? İşte o zaman devreye insanlığın mühendislik zekası giriyor. İlk durağımız mekanik çözüm, yani diyaliz. Şimdi diyalizi tam olarak yerine oturtabilmek için ait olduğu kategoriye bir bakalım. Akademik ismi ekstrakorporeal tedavi. Kulağa biraz korkutucu gelebilir değil mi? Ama anlamı aslında çok basit. Vücut dışında yapılan tedavi demek. Yani vücudun hayati bir fonksiyonunu, bu durumda böbreğin işini geçici olarak üstlenen harici bir sistem. Ve işte o sistem tam olarak bu makine. Modern tıbbın bir harikası. Böbreklerin artık yapamadığı o hayati görevi devralıyor. Hastanın kanını alıyor, içindeki tüm atıkları ve fazla sıvıyı temizliyor, sonra da tertemiz bir şekilde vücuda geri veriyor. Bu, hayatı sürdürmeyi sağlayan, kelimenin tam anlamıyla mekanik bir böbrek. Ama sakın bu işin basit bir süzme işlemi olduğunu düşünmeyin, işin içinde inanılmaz bir hassasiyet var. Çünkü kan, vücudun dışına çıktığı anda pıhtılaşmak üzere programlanmıştır. İşte bu tablo, o doğal pıhtılaşmayı engellemek için kurulan hassas dengeyi gösteriyor. Bakın, standart heparin, enoxaparin, argatroban, her biri farklı bir pıhtı önleyici ajan. Hepsinin farklı yükleme ve devam dozları var ve hastanın kan değerleri APTT ya da anti-XA gibi testlerle sürekli olarak takip edilmek zorunda. Bu adeta bir ip cambazlığı. Dozun biraz azı makinayı tıkayan pıhtılara, biraz fazlasıysa tehlikeli kanamalara yol açabilir. Her hasta için ayrı bir ayar, ayrı bir sanat. Mekanik çözümü gördük. Peki ya en kesin, en kalıcı çözüm? Şimdi konuyu insanlığın bir diğer müdahalesine, biyolojik çözüme getiriyoruz, transplantasyon, yani böbrek nakli. İşte aradaki temel fark tam olarak burada yatıyor. Diyaliz bir destek tedavisi. Yani sorunu idare etmenizi sağlar. Transplantasyonsa bir yerine koyma tedavisi.
Yani arızalı parçayı söküp yerine çalışan yenisini takmak gibi. Biri semptomları yönetir, diğeri ise sorunun kendisini ortadan kaldırmayı hedefler. Aradaki fark gece ile gündüz gibi. Ve bu alıntı naklin gücünü o kadar güzel özetliyor ki, diyor ki şiddetli kaşıntısı olan hastalar için kesin tedavi böbrek naklidir. Düşünün, nakil sadece böbreği çalıştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda hastanın hayat kalitesini yerle bir eden üremik kaşıntı gibi dayanılmaz yan etkilerini de kökünden çözüyor. Bu, tedavinin ne kadar bütünsel ve dönüştürücü olduğunun en net kanıtı. Elbette bu biyolojik çözümün de kendine has büyük bir zorluğu var. Vücudun kendi savunma mekanizması. Bağışıklık sistemi yabancı olan her şeye saldırmak üzere tasarlanmıştır. Bu yüzden nakil sonrası en büyük savaş yeni organın reddedilmesini önlemektir. İşte burada takrolimus gibi kalsinorin inhibitörleri adı verilen çok güçlü ilaçlar devreye giriyor. Bu ilaçlar bağışıklık sisteminin saldırgan T lenfosit hücrelerini baskılıyor. Ama buradaki denge yine çok hassas. Amaç bağışıklık sistemini sadece yeni organı kabul edecek kadar sakinleştirmek ama vücudu her türlü enfeksiyona karşı savunmasız bırakacak kadar da çökertmemek. Ve tabii ki madalyonun bir de kahramanlık yüzü var. Donörler. Bu iki fotoğraf sadece cerrahi tekniklerin değil, donörlere gösterilen özenin de ne kadar ilerlediğini gösteriyor. Bakın, solda geleneksel açık ameliyatın bıraktığı o büyük iz var. Sağda ise sadece birkaç küçük kesik. Bu modern laparoskopik yöntemin izi. Bu sadece estetik bir fark değil. Bu bir hayat kurtarmak için kendi bedeninden bir parça veren o kahraman insan için daha az acı, daha hızlı ayağa kalkma ve hayata daha çabuk dönme anlamına geliyor. Peki, tıkanmış borulardan iflas etmiş filtrelere, mekanik çözümlerden biyolojik mucizelere uzanan bu yolculuğun sonuna geldik. İnsanlığın iflas eden bu hassas makineye nasıl müdahale ettiğini gördük ama dünya genelinde böbrek hastalığı yükü artmaya devam ediyor. Bu da bizi şu soruya getiriyor. Sırada ne var? Yeni nesil çözümler neye benzeyecek? Belki giyilebilir yapay böbrekler mi? Yoksa laboratuvarda sıfırdan üretilmiş organlar mı? Gelecek, bu kuşatma altındaki sistemi kurtarmak için bize ne gibi inanılmaz yenilikler getirecek, hep birlikte göreceğiz.